Bir beyin cerrahının acil ameliyatını tamamen unutup sokaklarda elektrikli scooter ile kısmet aramasını hayal edin. Ya da sözde köklü bir kan davasını, kurşunlanan öğretmenleri ve aynı adamla evli olduklarından habersiz iki kız kardeşi düşünün. Gerçekten kulağa tamamen absürt bir komedi filmi gibi geliyor, değil mi? Aynen öyle. Bütün bunları duyduğunuzda aklınıza bir parodi gelebilir ama hayır. Türkiye'de ekranları kasıp kavuran, reyting listelerini alt üst eden ve milyonlarca insanı televizyon başına kilitleyen bir fenomenin, yani Halef dizisinin tam ortasındayız. Bugün sizinle bu aşiret ve töre dizilerinin nasıl olup da her seferinde küllerinden yeniden doğduğunu konuşacağız. Kesinlikle. İzleyicinin bu kaos açlığının ardındaki psikolojiyi ve televizyon mantığını tamamen yeniden yazan bu yapımın anatomisini masaya yatırıyoruz. Siz de hazırsanız mantık sınırlarını biraz esnetip bu büyüleyici kurgu dünyasına dalıyoruz. Yani televizyonculuk tarihine şöyle bir baktığımızda izleyici alışkanlıklarının belirli döngüler içinde hareket ettiğini çok net görürüz. Bazen romantik komediler zirveye oturur, bazen karanlık psikolojik gerilimler falan izleriz. Doğru, her dönemin bir modası var. Bak tam olarak öyle. Fakat bu töre ve aşiret konsepti televizyonun en dirençli, tabiri caizse en hayatta kalıcı genetiğine sahip. Hani 2021 yılında o meşhur Hercai dizisiyle bu temanın artık tamamen kapandığını düşünmüştük ya. Ya evet, hepimiz artık doygunluk noktasına ulaşıldı, bitti bu devir diyorduk. İşte ta ki 2024'te Uzak Şehir gelip o tozlu raflardaki konakları, entrikaları yeniden önümüze koyana kadar. O dizinin açtığı kapıdan giren Halefse bu formülü alıp kelimenin tam anlamıyla arşa çıkardı. Peki sence bu geri dönüşün tek sebebi izleyicinin nostalji arayışı falan mı? Veya bu tarz dramalara olan bitmek bilmez merakımız mı? Çünkü bana kalırsa işin içinde çok daha pragmatik, yani tamamen ekonomik bir gerçeklik de var. Kesinlikle var. Olmaz olur mu? Özellikle son yıllarda yapımcıların gözünü inatla İstanbul dışına, o devasa taşra konaklarına dikmesi tesadüf olamaz bence. Zaten tesadüf değil. İşin sosyolojisini konuşacağız tabii ama önce matematiğine bakmak zorundayız. Düşünsene, İstanbul'daki fahiş kira fiyatları, devasa setler kurmanın maliyeti, sokakları çekim için trafiğe kapatmanın getirdiği bürokratik yük falan. Çok ciddi bir maddi yükten bahsediyoruz. Aynen öyle. Bu durum yapım şirketlerini adeta Anadolu'ya sığınmaya mecbur bırakıyor. Daha önce reyting rekabetinde Halef'in en büyük rakiplerinden biri olan Sevdiğim Sensin yapımını tartışırken de bu konuya değinmiştik seninle. Hatta o bölümümüzde çok sert bir eleştiri vardı, hatırlarsan. Dizi yapmak zorunda değilsiniz, o saate eski film koyun, onurlu olun falan demiştik. Ya evet, o çok iyiydi. Gerçekten de maliyetleri düşürmek için şehirden kaçış, senaristleri böyle izole edilmiş, kendi kuralları olan feodal evrenler yaratmaya itiyor. Bak, tam bu noktada sana biraz karşı çıkacağım. Sadece maliyet deyip geçmek, senaristlerin o algoritmik zekasını biraz küçümsemek gibi gelmiyor mu sana? Nasıl yani? Mesela şu meşhur soyadı mevzusu var ya, Uzak Şehir dizisinde Albora aşireti var. Sonra Halef dizisine geçiyoruz, karşımızda Yelduran aşireti çıkıyor. Yok artık, cidden oradan mı bağlayacaksın? A harfini E yapmışlar, B'yi D yapmışlar, resmen harf çorbası. Ama bu bana sadece tembellik gibi gelmiyor. Sanki bayağı bilinçli bir kodlama gibi. Aslında fantastik edebiyatta elflerin isimlerinin hep birbirine benzemesi gibi bir durum. Kesinlikle öyle. İzleyiciye, bakın bu bildiğiniz güvenli sular, bu alıştığınız kudretli aile yapısı mesajı veriliyor bence. Ya bu harika bir bakış açısı. Seyirci zihninde oluşturulan o mitolojik tanıdıklık hissi gerçekten de çok güçlü bir kanca aslında. Yelduran ve Kordalla aileleri arasındaki o klasik kan davası konsepti de tam olarak bu güvenli suların bir parçası. Çok tanıdık bir hikaye temeli. Evet, bir Kordal Yelduran tarafından öldürülmüş ve intikam ateşi nesillerdir yanıyor. Fakat dizi bu çok klasik yapıyı izleyiciyi hemen ters köşeye yatıran inanılmaz bir tezatla açıyor. O açılış sahnesi gerçekten üzerine uzun uzun konuşulmaya değer. Ekranda Kordalla ailesinin kızı Yıldız'ı görüyoruz. Bir dilek ağacına çaput bağlıyor, ardından nefes nefese koşmaya başlıyor. Evet, koşarak bir ilkokula giriyor. Giriyor ve kapıyı arkasından sıkıca kapatıyor. Çünkü onca aile baskısına,
O boğucu feodal düzene rağmen açıktan liseyi bitirmiş ve diplomasını almaya gidiyor kız. Eğitim ve birey olma mücadelesi veren genç bir kadın figürü. Tamam, bunu bir açalım bence. Başlangıç için muazzam bir umut ışığı bu. Devletin kurumu olan okul ile aşiretin simgesi olan konak arasındaki o ebedi çatışmayı çok güzel özetliyor o sahne. Genç bir kız okuyor ve başarıyor. Görünürde öyle tabii. Fakat bu modern zaferin ömrü sadece saniyeler sürüyor maalesef. O diploma daha elindeyken aşiret meclisinden kan dökülmesini durdurmak için o bildik feodal ferman çıkıyor. O dahiyane çözümlerini duyuyoruz, değil mi? Aynen. Bizim oğlanlardan biri sizin kızla evlenecek diyorlar. İşin ilginç yanı ise seçilen damat adayının profili. Evet, meşhur damat adayımız Serhat. Kendisi yıllar önce bu cehalet ve şiddet sarmalından kaçmış, İstanbul'a gitmiş, tıp okumuş ve başarılı bir beyin cerrahı olmuş. Hem de ne beyin cerrahı. Tam burada durup sana şunu sormak istiyorum. Neden hep aynı formül işliyor? Neden Batı'da eğitim görmüş, moderniteyi temsil eden karakter bir anda memleketine dönüp o ilkel kuralların içine çekiliyor? İzleyici neden bir beyin cerrahının aşiret ağasına dönüşmesini izlemekten bu kadar keyif alıyor sence? Çünkü bu durum bence izleyicinin kendi içindeki aidiyet çatışmasına dokunuyor doğrudan. Hepimiz modern hayatın kuralları içinde yaşıyoruz ama bir yandan da köklerimize dair o gizli çekimi hissediyoruz. O reddettiğimiz karmaşık aile bağları falan. Doğru. Serhat karakteri de izleyicinin o eğitim veya kariyer insanı özünden koparabilir mi sorusuna verilen çok dramatik bir cevap aslında. Ama eskiden iki erkek bir kadın için savaşırdı bu dizilerde. Şimdi olay tamamen boyut atlamış durumda. İki kız kardeş bir adam için savaşıyor. Bu önceki ahlaksızlık furyasını bile nasıl solladığını gösteriyor dizinin. Ve sorun şu ki dizi bu sosyolojik çatışmayı işlerken gerçekçilikle bağını o kadar hızlı koparıyor ki olay anında tamamen bir absürt tiyatroya dönüşüyor. Absürt tiyatro dedin de beni dizinin o efsanevi İstanbul sahnelerine getirdin şu an. Ya sorma, o sahneler efsane gerçekten. Beyin cerrahımız Serhat'ı mesleğiyle ilgili ciddi bir canlı yayından çıkarken görüyoruz. Arabasına doğru yürürken telefonuna bir mesaj geliyor. Abi ameliyata yetişecek misin diyor. Evet. Ve tam o an tıp fakültesinde yıllarca rasyonel düşünme eğitimi almış bu saygın cerrahın gözüne sokaktaki elektrikli bir scooter takılıyor. Ve izleyicinin inançsızlığı askıya alma sözleşmesini yırtılıp atıldığı o meşhur an yaşanıyor. Aynen öyle. Serhat'ın iç sesini duyuyoruz o an. Arabayla gitsem hemen varırım ama scooterla gidersem belki yolda biriyle çarpışırım da kısmetim çıkar gibi inanılmaz akıl almaz bir mantık kuruyor. Gerçekten scooter'a biniyor bir de bu mantıkla. Şimdi eleştirmenler bu sahneyi yerden yere vurdu doğal olarak. Ama bir dakika, biz bunu izlerken ne kadar saçma deyip kanal değiştiriyor muyuz? Hayır. Aksine sosyal medyada paylaşıp gülüyoruz bayağı. Evet, bölümü sonuna kadar izliyoruz. Belki de senaristler bizim ciddiyet aramadığımızı, tam tersine bilerek abartılmış bu kurgusal çılgınlığı sevdiğimizi çözmüştür. Ne dersin? %100 katılıyorum buna. Televizyon artık sadece bir hikaye anlatma aracı değil, aynı zamanda bir dikkat ekonomisi yönetimi haline geldi. Mantıklı ve yavaş ilerleyen bir hikaye, sosyal medyada viral olamıyor maalesef. Ama scooter ile kısmet arayan beyin cerrahı çok rahat oluyor. Kesinlikle. Tam bu esnada da dizinin diğer başrolü olan ressam kızımız Melek devreye giriyor. Melek kendi halinde çok iyi resimler çizen bir kız ama sürekli aynı rüyayı görüyor. O rüya meselesi de ayrı bir alem. Rüyasında koşan, saklanan ve yardım et, kurtar beni diye bağıran küçük bir çocuk var. Sonra o beklenen klişe anı geliyor tabii. Melek dalgın dalgın yürüyor, Serhat da scooter ile geliyor ve gum çarpışıyorlar. Romantik komedilerin o klasik çarpışıp kitaplara düşürme sahnesinin ilk versiyonu diyebilir miyiz? Aynen öyle. Normal bir dünyada doktorun acil beyin ameliyatını hatırlayıp özür dilemesi ve koşarak gitmesi gerekir değil mi? Veya tutuşuyor. İnsan ekrana bakıp yahu ameliyat masasında hastanın beyni açık bekliyor, sen ne yapıyorsun diye bağırmak istiyor. Ya burada büyüleyici olan şey aslında Serhat'ın doktorluğunun sadece bir kostüm olması. Karakterin mesleği
olay örgüsünde mantıklı kararlar alması için falan değil, sadece ona bir seçkinlik halesi katmak için oraya yazılmış. Sadece kağıt üzerinde beyin cerrahı yani. Aynen öyle. Nasıl daha fazla izleniriz, nasıl daha edepsizleşiriz mantığıyla ilerliyorlar. Hatta sahneler arası geçişte gördüğümüz diğer bir detay, bu sözde saygın karakterlerin iç yüzünü de ortaya döküyor. Memlekette kan davası yüzünden Serhat'ı kurban eden abinin gizli bir ilişkisi olduğunu öğreniyoruz. Başkalarına hesap sorarken hatırlanan bir kelimeye dönüşmüş dizide. Ama dur, hikayenin hızına yetişemiyoruz şu an. Çarpışma klişesi o kadar işe yarıyor ki senarist hızını alamıyor, klişelerde adeta hat-trick yapıyor. İkinci karşılaşma geliyor hemen. İkili aynı gece bir gece kulübünde tekrar karşılaşıyor. Serhat cebinden küçüklüğünde abisiyle çekilmiş bir fotoğrafı düşürüyor yere. Melek de bunu buluyor ve bir aydınlanma yaşıyor. İşte rüyamda benden yardım isteyen çocuk buluyor. Evet ve daha gündüz yaka paça kavga ettiği adamı gece kulübünün çatısında öpmeye başlıyor. Arkada da havai fişekler patlıyor, inanır mısın? Zaman ve mekanın bu kadar bükülmesi, duygusal geçişlerin saniyeler içinde yaşanması, aslında izleyicinin dopamin reseptörlerine yapılan sürekli bir bombardıman. Çok doğru bir tespit. Klasik dramalarda bölümlerce sürecek olan o tanışma, nefret, aydınlanma ve aşk döngüsü tek bir güne sığdırılıyor. Neden sence? Çünkü ekran kaydırma hızına alışmış modern izleyicinin artık yavaş yavaş demlenen aşklara tahammülü yok maalesef. Ya hakikaten öyle. Biz hep diziyi suçluyoruz ama dizi aslında bizim kısalan dikkat süremizin bir aynası. Ertesi sabah olaylar daha da çılgın bir hal alıyor. Serhat birdenbire beyin göçü yapıp yurt dışına gitmeye karar veriyor. Melek de boş durmuyor tabii. O küçücük çocukluk fotoğrafından bir gecede resim yapıyor. Evet, Serhat'a doğru koşarken kızı araba çarpıyor. İşin asıl ilginçleştiği yerde burası zaten. Tesadüfler zincirinin gerçekten nirvanaya ulaştığı nokta. Melek hastaneye kaldırılıyor ve bilin bakalım nöbetçi doktor kim? Serhat'ın yakın arkadaşı. Arkadaşı kıza bakarken elindeki oyu görüyor, çocuğu tanıyıp hemen Serhat'ı arıyor. Uçağa binme, elinde senin resmin olan bir kız burada ölüm kalım savaşı veriyor diyor. Bizim beyin cerrahı da havaalanından dönüyor. Dönüyor, kendi elleriyle aşık olduğu kızın beyin ameliyatına giriyor, hayatını kurtarıyor ve evleniyorlar. Mutlu son mu peki? Hayır tabii ki. Tam bir modern zaman masalı gibi görünse de o sırada Şanlıurfa tarafı fena kaynıyor. Hikayenin İstanbul'dan Urfa'ya sıçradığı noktada, coğrafyanın ekrandan nasıl bir distopyaya dönüştürüldüğünü konuşmamız lazım kesinlikle. Evet, senaristler Urfa'yı dünyadan izole, iletişimin, yasanın ve devletin olmadığı kapalı bir yer gibi yansıtıyor. Serhat'ın yurt dışına gideceği haberi yayılınca, Yelduran aşireti toplanıp Kordağlıları tapısına dayanıyor hemen. Sözümüze sadığız, bu evlilik gerçekleşecek diyorlar. Orada Yıldız'ın abisinin sahnesi inanılmazdı bence. Çıkıp esip gürlüyor, bu evlilik olmazsa kan davası başlar diye tehdit savuruyor. O tehdidi duyan diğer abi var ya, hani düşman kızıyla gizli ilişki yaşayan. Evet, o an korkudan sırılsıklam oluyor adam, titremeye başlıyor. Bazen bu karakterlere hak veriyorum biliyor musun? Yani düşman aşiretin kızıyla gizli aşk yaşıyorsan ve ailenin tek çözümü kan dökmekse korkmakta haklısın. Ama izleyici olarak sormadan da edemiyorsun. Hem ölümden bu kadar korkup hem de neden gidip düşman kümesine dadanıyorsun be adam. Tavuğuna kız denilince korkan ama gidip başkasının kümesine giren adam ironisi resmen. Ama dizideki asıl problem şiddetin sadece bir tehdit değil, gündelik bir iletişim dili olarak estetize edilmesi bence. Aradan 3 aya geçiyor mesela. Evet, o gelinlik bakma sahnesi, Yıldız'ı gör. Gelinlik bakarken esnafın biri boş bulunup seninki yurt dışına gitmiş, evlenmiş bile diyor. Yıldız da hiç düşünmeden esnafın kafasında kocaman bir vazo kuruyor. Eve dönünce de babasından şiddet görüyor üstelik. O şiddet döngüsü o kadar kanıksanmış ki dizide, aynı bölümde Yıldız'ın o okulu bitirip öğretmeniyle kucaklaştığı sahnenin devamı var. Yıldız'ın abisi sırf kız kardeşinin diplomasını kutladı diye o masum öğretmenin kafasına silah dayayıp kulağını vuruyor. İnanılmaz bir vahşet gerçekten. Yıldız da onun canı can da benimki patlıcan mı diyerek işte o vazoyu kırıyor. Karşı aşiretin depolarının yakılmasıyla olaylar iyice zirveye çıkıyor, her yer alev alev. Bunu büyük resimle birleştirirsek,
Bu tarz dizilerin Türkiye'nin kültürünü ve o yörenin itibarını dış dünyaya nasıl yanlış ve tehlikeli bir şekilde pazarladığını sorgulamamız gerekiyor cidden. Kesinlikle. Peki biz neden bu şiddeti izlemeyi seviyoruz sence? Acaba içimizdeki o ilkel öfkeyi ekrandaki karakterler üzerinden falan mı sağaltıyoruz? Hani izleyici kendi güvenli koltuğunda otururken o kuralsızlığın, kaosun getirdiği gerilimi yaşayıp rahatlıyor bir nevi. Ancak hikayenin akışı öylesine hızlanıyor ki karakterlerin iç tutarlılığı falan tamamen kayboluyor. Urfa'ya geldiğimizde ise Yıldız'ın o garip çelişkisine şahit oluyoruz. Kız zorla, silah zoruyla evlendirilmiş, çaresiz. Ama birdenbire hiç bağlamı yokken ben kadınlığımı, özgürlüğümü istiyorum diye çıkış yapıyor. Şimdi soruyorum sana, bu karakterin doğal bir gelişimi mi, yoksa yapımcıların sosyal medyada paylaşılmalık güçlü kadın repliği yazalım da Twitter'da trend olalım düşüncesi mi? %100 ikincisi. Karakterin altyapısı bu isyanı o anda verecek şekilde hiç örülmemiş çünkü. Fakat asıl bomba bu değil. Evet, dizinin o Nirvana noktasına geliyoruz. Dinleyicilerimiz burayı çok dikkatli dinlesin. Karanlık sırrın ortaya döküldüğü an. Meğerse Yıldız'ın o töre diye yeri göğü inleten babası var ya, yıllar önce köyün delisi sanılan çaresiz bir kadına tecavüz etmiş ve bu olaydan doğan çocuğu vicdanlı bir hemşire İstanbul'a kaçırmış. Ve tahmin edin bu çocuk kim? Sağlık ocağından kaçırılan o çocuk, Serhat'ın İstanbul'da çarpıştığı ve hayatını kurtarıp evlendiği Melek. Yani adam farkında olmadan iki kız kardeşle evli. Ya peki tüm bunlar ne anlama geliyor Allah aşkına? Kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı, ensest sınırlarında dolaşan bu devasa senaryo sırf izlenmek ve sinir uçlarımızla oynamak için yazılmış. Kesinlikle. Dikkat ekonomisinde hayatta kalmak için en derin tabulara dokunmaktan çekinmiyorlar. Ama izleyicinin dram sevdiği bir gerçek olsa da bunun da bir son kullanma tarihi var maalesef. İnsan beyni yoruluyor bir yerden sonra. Nitekim dizinin reytingleri düşüşe geçiyor ve o sarsılmaz sandığı tahtını muadili olan Sevdiğim Sensin dizisine kaptırıyor en sonunda. Şok edici etkisini yitirince izleyici başka kaosa yelken açıyor haliyle. O zaman bütün bu konuştuklarımızı toparlarken bizi dinleyenlere şu kışkırtıcı soruyu yöneltmek istiyorum. Acaba yapımcılar sadece biz izleyicilerin gizli kalmış o dram ve kaos açlığını mı doyuruyor? Ekranlarda kültürümüzün bu şekilde dinamitlenmesine her hafta reyting vererek aslında biz mi izin veriyoruz? Bunu bir düşünmek lazım. Kesinlikle. Üzerine düşünülmesi gereken bir konu bu. Yavaş yavaş kapatırken ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz dillerimiz dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller mesela Çince, Endonezya, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimizi sizlere veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın Ekran Rehberi YouTube kanalından. Ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.